Herkese merhaba. Yine Rüsselsheim'a geldik. Almanya, Frankfurt yakınlarında. Burası Opel'in kasabası olarak geçer. Burada her şey Opel'dir. Biz de özel olarak fabrikada yine özel bir yere 2 tane yeni modeli herkesten önce görme fırsatına eriştik. Ve bunu sizle paylaşıyoruz. Şimdi karşımda görmüş olduğunuz otomobil aslında yeni Crossland. Ama Opel'in eski bir SUV'si vardı. Frontera. Bu Frontera ismini yeni Crossland'e koydular. Crossland yok, artık Frontera. Şimdi Frontera gördüğünüz üzere biraz daha böyle SUV'ye benzemiş. Crossland çünkü daha böyle yumuşak hatlara sahip. Bunda daha köşeli, böyle daha kutu gibi hatlara sahip bir otomobil var karşımızda. Bu arada tabii sadece hatlara bakmamak lazım. Boyutlar anlamında da bu otomobil Crossland'e göre bir hayli büyümüş. Yaklaşık 23-24 santim kadar daha uzamış. Şimdi tabii ki Opel'de bir Stellantis grubu üyesi olduğu için ve Peugeot, Citroen gibi kardeş markalarda aynı segmentteki otomobillerini tanıttığı için biraz da onlarla karşılaştırabiliriz. Mesela 2008'e göre bu otomobil yine bir 22-23 santim kadar daha uzun. Şöyle 3008'e baktığınız zaman da 3008'den yaklaşık 8-9 santim daha kısa. Yani bu otomobil böyle büyük segmente biraz daha yaklaşmış gibi gözüküyor. Bu da bizim milletimizin çok sevdiği şeydir biliyorsunuz. Bagaj, iç açı vesaire. Buraya vizör diyorlar, sanki farlar böyle dümdüz devam ediyormuş gibi. Opel'in yeni logosu ilk kez bu otomobilde yer alıyor. Bakın biraz daha böyle farklı bir şekilde tasarlanmış ama krom değil. Bu arada bu otomobilde hiç krom yok. Her şey bu şekilde siyah olarak geliyor. Biraz daha böyle maskeli Ninja Turtles'a benzetmiştim ben ilk tanıttığımız zaman, özellikle Mokka'yı. Bu otomobillere bu aynı şekilde devam ediyor ama şurada mesela tamponda biraz daha farklı ızgara yerleri var. Alt taraftaki ızgara yerleri oldukça şık. Zaten bu bir SUV genlerine sahip olduğu için şu alt taraflardaki koruma alüminyumları da yine mat şekilde yer alıyor. Otomobile yandan baktığınız zaman da yine böyle biraz daha böyle kutu kutu şeklinde otomobillere benziyor ki biraz daha böyle köşeli tasarımlar benim hoşuma gidiyor. Hemen baktığımız zaman yine kocaman çamurluk ağızları görüyoruz. Çamurluk ağızlarının çevresinde arazi araçlarından görmeye alışık olduğumuz korumalar var. Jantlarımız burada 17 inç olarak gelmiş. Hatta 215-60-17 olarak gelmiş. Daha büyük ya da küçük jantlar olabilir ama onlarla ilgili şu anda net bir bilgi yok. Çünkü otomobil hakkında, özellikle donanım paketleri hakkında bayağı bir gelişmeler de olacak. Bu üretim versiyonu değil, üretim öncesi versiyonu olduğu için içeride de bazı malzemelerde farklılıklar olabilir. Şimdi yandan baktığımız zaman yine ne demiştik? Daha böyle yüksek, daha böyle kutu şeklinde, biraz daha böyle kullanışlı, biraz daha işte araziye, doğaya daha fazla böyle gidilebilecek bir otomobil olarak bunu görebiliyoruz. En azından tasarım olarak. Tasarımdan ziyade biraz böyle fonksiyonelliği de kullanmak istemişler. Onun için mesela tavan artık 200 kilo kadar taşıyabilecek bir kapasiteye sahip. Özellikle böyle kampa gidenler falan üste çadır koyup kalırlar ya, işte 2 kişi rahatlıkla 200 kilo kalabilirsiniz. Hemen arka tarafa geçelim. Bu arada şunu da göstermeden edemeyeceğim. Burada bir elektrik soketimiz var. Bu otomobil tabii ki elektrikli olarak gelecek ama aynı zamanda yine hibrit olarak da geliyor. Şu anki zaten motorları biliyorsunuz. Stellantis grubunda 1.2 litre turbo 136 beygirlik artı 28 beygir elektrik motoru barındıran bir hibrit teknolojisine sahip aynı motor bu otomobillere devam edecek. Bu arada motor demişken şanzımandan da biraz bahsetmek lazım. Yine Stellantis grubunun da kullanılan EAT8 şanzımanlarımız vardı, 8 ileri. Artık onlar gitti bu yeni hibrit motorla birlikte. Çünkü şanzımanın da elektrik kullanıldığı zaman biraz daha geliştirilmesi, farklılaşması gerekiyor. Elektrikli şanzıman diyorlar hatta buna. O nedenle çift kavramalı artık 6 ileri bir şanzıman kullanılıyor. Arka tarafa baktığınız zaman da yine stopların bayağı farklı olduğunu görüyorsunuz. Birçok otomobile benzemeyen bir stop durumu var burada. 2 tane sanki ayrı gibi gözüken çizgimiz var ve buradan bagaja doğru uzanıyor ve bunların hepsi yanıyor. Bu arada bu tek parça. Yani burayı çarptığınız zaman ya da kırdığınız zaman komple değiştirmeniz gerekiyor. Onu baştan söyleyeyim. Burada da reflektörlerimiz yer alıyor. Arka taraf yine oldukça siyah bırakılmış, boyanmadan bırakılmış ve alt tarafta yine mat olan krom ızgaralarımız var. Bu arada bagajımız elektrikli olarak gelmeyecek. Otomobili biraz daha donanımsal olarak aşağıda tutmuşlar. Çünkü Grandland'de yenilendi. Grandland'i de bayağı yukarı çekmişler. İkisi arasındaki arayı açmışlar diyebiliriz. Bagajımız yine oldukça büyük. Hatta bunu böyle aşağı tarafa koyduğunuz zaman çok daha büyük, kocaman bir bagaja erişebiliyorsunuz. 460 litrelik bir bagaj var. Bu ne demek? Neredeyse C SUV'lerle aşağı yukarı aynı bir bagaj kapasitesine sahip. Zaten 60'a 40 koltukları yatırdığınız zaman yine 1500 litreye kadar ulaşan kapasiteye sahip oluyor. Dediğimiz gibi elektrikli bagaj yok. Bunu hemen kapatabiliriz. Hemen hızlıca otomobil büyümüş dedim ya. Arka koltuklara bakalım. Evet, arka koltuk bizde önemli biliyorsunuz. Diz mesafesi önemli. Tekrar hatırlatayım. Boyum 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda bir insan değilim. Eğer ben buraya rahat bir şekilde sığıyorsam çoğu insan hayli hayli sığacaktır.
parmaktır. Bakın diz mesafesine yaklaşık 4 parmak bir diz mesafesi mevcut. Baş mesafesi olarak da burada yine 4 parmak hatta 5 parmak girebilecek devasa bir baş mesafem de var. Ben arka tarafta oldukça rahatım. Bunu açık ve net söyleyebilirim. 2 tane USB-C girişi var zaten burada. Bir 12 volt soketi var ama tabii 3. bölge klima yok. Bu arada demiştik bu üretimden önceki model olduğu için biraz daha farklılıklar olabilir. Ama mesela şuralara falan böyle cep telefonu ya da ufak böyle cüzdan vesaire koymak için cepler yapmışlar. Ve işte buradaki desenler falan da bence oldukça şık gözüküyor. Burada herhangi bir kol dayama yok çünkü 60'a 40 katlanıyor. Ama malzeme kalitesi vesaire oldukça yine şık gözüküyor. Ve işte asıl değişiklik ön tarafta. Dikkat ettiyseniz koltuğu hiç arkaya almadım. Dolayısıyla arka tarafta oturduğum görüntüler aynen bu ayara sahip olan bir görüntü. Ne kadar rahat olduğumu gördünüz. Beni de açıkçası şaşırttı. Hemen şimdi kapıyı kapayalım. Şimdi otomobilde üretim öncesi model olduğu için farklılıklar var. Şuralar mesela Piano Black şu anda ama normalde Piano Black olmayacakmış. Bu otomobilde kullanmayacaklarmış. Opel modellerinde, Mokka'da falan bayağı bir Piano Black kullanılıyor biliyorsunuz. Şuradaki alüminyum görüntü buralardan devam edecekmiş. Şimdi burada 2 tane 10 inç ekranımız var ve bunlar birleşmiş halde. Zaten güncel modern Opel modellerinde de aynı şekilde bunları görüyorduk. Burada yine bir fiziksel iklimlendirme butonumuz, daha doğrusu ünitemiz mevcut. Yine vites selektörü aynı şekilde burada devam ediyor. 2 tane bardaklığımız var ama bardaklıkta böyle biraz daha farklılıklar var. Bakın şu yan taraflara şöyle daha da genişletebilen yerler yapmışlar. Biraz daha esnek. Dolayısıyla buraya böyle çok geniş atıyorum 1 litrelik hatta 1,5 litrelik su şişelerini ya da işte büyük böyle magları bile rahatlıkla koyabilirsiniz. Hatta ve hatta diyorlar ki işte buraya iPad koyup şunu da genişletip rahatlıkla yine onu sabitleyecek şekilde hareket edebilirsiniz diyor. Burada yine bir kablosuz şarj istasyonumuz, 2 tane USB-C girişimiz yer alıyor. Bu arada hem kablosuz şarj hem kablosuz Android Auto hem de kablosuz Apple CarPlay'de bu otomobilde mevcut. Ekranların görünümlerini biraz daha değiştirmişler. Çözünürlük olarak herhalde çok bir fark yok ama işte bu yana kayıyor. Burada Android Auto'yu vesaire hepsinin ayarları yapabileceğiniz daha kullanışlı bir arayüz oluşturmuşlar. Bu ekranda da yine farklı temalar var. Onları değiştirebiliyorsunuz ama dediğimiz gibi yine söylüyoruz. Üretim öncesi model olduğu için onlar şu anda çalışmayan fonksiyonlar arasında. El frenimiz tabii ki elektrikli. Burada işte bir göz var. Burada yine kocaman bir gözümüz var. İşte baktığınız zaman yine kocaman bir torpido gözümüz var. Havalandırmalarımız biraz daha aşağı alınmış. Tam böyle ortada değil. Onun dışında da direksiyon simidinin değiştiğini söyleyebilirim. Çok farklı. Yine 3 kollu bir direksiyon simidi var ama 2 kollu gibi gözüküyor. Bu da diyorlar ki biraz Opel vizörü yani otomobilin ön görüntüsünü destekleyen bir tasarım. Yeni logo. İşte burada düğmeler vesaire vesaire. Otomobilin sürücü koltuğunda da yine bakın oldukça geniş bir oturma alanım mevcut. Hem baş mesafesi hem de burada diz mesafesi olarak. Ayrıca buranın buraya doğru gelmemiş olması, geride konumlandırılmış olması bakın dizimi de oldukça rahat ve ferah kılıyor. Bu arada hemen koltuklardan bahsedeyim. Zaten biliyorsunus EGR sertifikalı koltuklar her zaman Opel bu şekilde yapıyordu ama buna bir yenilik daha eklemiş. Şu orta tarafını biraz daha böyle aşağıda konumlandırılmış. Buna IntelliSeat diyorlar. Akıllı koltuk diyorlar. Hem daha rahat hem de daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Özellikle uzun yolculuklar için. Kafalıklar da yine yekpare entegre gibi gözüküyor. Oldukça şık, geri dönüştürülebilen kumaşlardan oluşan materyallerden yapmışlar. Diyorlar ki buralar bakın sert. Yine sert şekilde devam edecekmiş. Buraları yumuşak yapmayacaklarmış. Ayrıca yine bu aynayı da çerçevesiz yapacaklarmış. O bizim biliyorsunuz sevdiğimiz işler. Otomobilde bir eksi yan var. Yani Mokka gibi bu otomobilde de cam tavan opsiyonu olmayacakmış. Bunun yanında bir de elektrikli bagaj ya da işte elektrikli koltuk vesaire de olmuyormuş. Ama ısıtmalı koltuklar opsiyon olarak Türkiye paketinde geleceğini söylüyorlar. Hibrit dışında elektriklinin de biraz size verilerini vereyim. 113 beygirlik bir elektrik motoru mevcut. Yaklaşık 400 kilometre civarında daha doğrusu bir menzile sahip ve hızlı şarj olabiliyor. Zaten bütün Stellantis modellerinde olduğu gibi aynı motora, aynı altyapıya bu otomobilde sahip. Ne yazık ki tabii ki 4 tekerlekten çekiş yok. Önden çekiş olarak ilerliyor ve Türkiye'ye ne zaman gelecek? Asıl soru o. Bu otomobil Türkiye'ye yılın 3. çeyreğinde gelecek. Sonra da Grandland gelecek. Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi ben çok beğendim. Bu otomobil bence bayağı bir satar. Konumlandırma olarak nerede duruyor? Altta Mokka var. Mokka'nın üzerinde bu var. Artık dediğimiz gibi Crossland yok ve üstünde de yeni Grandland olacak. Yani yeni Opel SUV ailesi çok güzel gözüküyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı lütfen eksik etmeyelim. Olursa aşağı lütfen merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak yazın. Kanalımıza zaten abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Yani ailemize katılmış olursunuz. Bu bizim için önemli. Teşekkürler. Görüşmek üzere.